TV takipçileri. Şimdi de Oğlak burçları için bir fal kapattım. Bakalım Oğlak burçlarını bu zamanlarda neler bekliyor, niyetlerinde neler var, neler oluyor. Hep birlikte bakalım. Ben size göstermek istiyorum. Evet, kocaman güzel bir biraz zamanı var ama temiz aydınlık bir yolumuz çıkmış. Size de şöyle içini göstermek istiyorum sevgili takipçiler. Evet, Oğlak burçları biraz maddi anlamda bir sıkışıklık yaşamış ya da yaşıyor. Gereksiz şu an için harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Birçok böyle sanki sıkıldığınız anda kendinizi bir anda alışverişin içinde buluyorsunuz sevgili oğlaklar. Ama bu şu sıralar biraz daha dikkat etmeniz gereken bir durum olabilir. Bu aralar çok çalışacaksınız. Hani terfi etmek istiyorsanız, işinizle bir farklı alanda kendinizi görmek istiyorsanız biraz fazla çalışacaksınız ama sonunda istediğiniz şey gerçek olacak. Nasibinizde, kısmetinizde neyi istemişseniz işinizle ilgili bu gerçeğe dönüşecek. Aile ilişkilerinizde de böyle hep bir kuvvet olacak. Hani ailenize daha çok değer vereceksiniz. Daha çok böyle zaman tanıyıp daha böyle sosyalleşeceksiniz ailenizle birlikte. Ve aileye de yeni üyeler katılabilir. Yani evlenme niyetleri varsa oğlakların ya da hayatlarına birilerini dahil etmek istiyorlarsa, beraber bir yol almak istiyorlarsa sevgili oğlaklar hayatlarına yeni bir insanı alabilirler. Çünkü çok güzel açan bir çiçek var. Çiçek yeniliktir, nasiptir. Gerçekten ailenizle ilgili dediğim gibi böyle bir ailede yenilik olabilir. Ailenizle bir kuvvetli ilişki yaşayacaksınız. Sorunları, sıkıntıları çok fazla kendinize dert etmemeyi öğreneceksiniz. Bir insanın varlığı size gerçekten huzur veriyor. Bir dostunuz var ve sizinle zaman zaman fırsat buldukça konuşmalar yapıyor ve onun hayata bakışı size de gerçekten güzel şeyler katıyor. Güzel böyle artılar katarak kendinize bir bakış açısı yaratıyorsunuz aslında. Burada ufak bir rahatsızlık geçiren bir erkek çıkmış. Yani sevgili oğlaklar, küçük bir ufak bir rahatsızlık yaşadıysanız bu yaşamış olduğunuz sağlık sorunu onu geride bırakıyorsunuz. Yani büyütülecek büyük bir sıkıntı değil. Ama biraz bununla ilgili sanki tedirgin olmuşsunuz. Sanki hayatınızda geçmişte böyle size akrep gibi yakınlaşmak istemiş, böyle sanki nereden sokarım, işte nasıl böyle acı veririm, acı çektiririm diye böyle sizinle uğraşmış bir insan var. Bu insan bu kadar hatalarından ders almıyor ki en sonunda sanki kendine zarar veriyor. Bunun belki de siz yaşayıp göreceksiniz ya da haberini alacaksınız. Yani size kötülük yapmak isteyen böyle bir insanın kendisinin kötü duruma düştüğünü duyacaksınız. Doğru yoldan bir kere hiç vazgeçmiyor oğlaklar. Doğru bildiklerinden işte dümdüz olmaktan hiç vazgeçmiyorlar. Bunun zaten birçok böyle enerjisel olarak da hayatla ilgili artılar olarak da hanelerine yazıyorlar bu güzel artıları. Ve dostluğa çok önem veriyorlar. Aile ilişkilerine çok önem veriyor sevgili oğlaklar. Fakat kendilerinde bazen sevmedikleri yönde bir konuda gerçekten bir şey bittiyse bitmiştir. Yani oğlaklar için iki arada bir derede olmak yok. Şöyle bir şey bittiyse bitmiştir. Hiç geriye bakmıyorlar. Dümdüz yollarına devam ediyor sevgili oğlaklar. Ve bir mirasa ya da toplu bir paraya kavuşabilirler. İki vakit var. Dediğim gibi bir miras olabilir ya da dediğim gibi bir yerden alacakları, bekledikleri bir toplu para olabilir sevgili oğlakların. Çünkü şu sıralar biraz maddiyata ihtiyaçları var. Zor bir süreç yaşamışlar. Sanki bundan sonra da dediğim gibi harcamalarına daha dikkat etmeleri gerekiyor sevgili oğlakların. Bakalım sevgili oğlakların tabağında neler çıkmış. Evet. Netliği seviyorsunuz. Net olmayı, işte belirsizlik hiç size göre bir şey değil. Böyle sizden saklanan, gizli kapaklı yaşanan olaylar, böyle entrikalar sanki gerçekten sizin o insana karşı olan diyaloğunuzu tamamen bitirmiş. İki insanı özellikle hayatınızdan ya çıkarıyorsunuz ya da bir karar alıyorsunuz onlarla ilgili ya da uzaklaşıyorsunuz. Bir tanesinin içinde Y var, diğerinin içinde de T var. Bu iki insan gerçekten sizi böyle her türlü canınızı yakmaya uğraşmışlar.
O yüzden de dediğim gibi bazı sonlara gelmiş gibisiniz. Bazı ani kararlarınız var. Bunlar bazıları aslında iyi, uzun zamandır almanız gereken kararlar ama bazıları için acele etmeyin. Özellikle ailenizle ilgili, yani ailenize önce bir şey söylemeden ince bir kafanızda bir düşünün. Gerçekten yapmak istediğiniz bir şeyse bu, ailenizle konuşmalısınız. Affedersiniz. Yani bazı şeyler netlik kazandıktan sonra açıklarsanız en azından daha sonra vazgeçeceğiniz ya da fikir değiştireceğiniz zaman insanlar da böyle ikilemde kalmazlar sizin fikirlerinizle ilgili. Bakın burada böyle bir kara bulut, bir sıkıntı. Sanki bütün böyle nasıl söyleyeyim, kendi üzerinize çekmişsiniz bazı olayları, işte yaşamış olduğunuz sıkıntıları. Böyle mıknatıs gibi kötü olan bazı şeyleri böyle üst üste yaşamışsınız. Ani gelmiş. Hani bunlar üst üste gelmiş. Birdenbire olduğu için böyle birçok konuda aslında çaresiz kalmışsınız. Hani o an ne yapacağınızı bilememişsiniz. O yüzden size tavsiyem şu an için almış olacağınız kararlarla ilgili önce iyice gözden geçirip gerçekten karar verdikten sonra çevrenize, ailenize bunu açıklamak olsun. Çünkü onlar da sizin gerçekten net kararlar verdiğinizi biliyorlar ve bu kararlardan da asla geri dönmeyeceğinizi bildikleri için size aslında çok güveniyorlar sevgili takipçiler. Dediğim gibi hep sivri olan bazı yönlerinizi çok göz önünde yaşamışsınız. Ama şimdi böyle onları böyle hep sanki kendi iç dünyanıza atmışsınız. Yani böyle bazı şeyleri gerçekten içinizde yaşıyorsunuz. Bir şeylere emin olmadan ya da tam net karar vermeden karşıya dediğim gibi söylememeniz gerekiyor sevgili takipçiler. Aslında özünüzde gerçekten disiplinli, çalışkan, işte ne istediğini bilen, dost canlısı, aileye düşkün sevgili oğlaklar. Ama işte bir talihsizlik yaşamışlar. Sanki onun da hala böyle ceremesini çekiyor gibiler. Ama bundan sonra kendilerine bir yön verecekler, bir şekil çizecekler ve emin adımlarla da o istedikleri şeyleri yaşayacaklar. Hani en azından geçmişi çok kurcalamamaya çalışın. Geçmişi çok böyle didiklerseniz gerçekten şu anki yaşamınıza bunları yansıtmış oluyorsunuz. Yansıtırsınız sevgili takipçiler. Kesip atın. Yani size üzüntü veren, sıkıntı veren, size iyi gelmeyen şeyleri kesip atmanız gereken bir zaman dilimindesiniz sevgili oğlaklar. Ama kötü bir yorumda bulunmak istemiyorum. Geçmişe böyle rafa kaldıracaksınız açıkçası. Dediğim gibi yine iki insanla yaşadığınız problemler gündeme gelebilir. Ama bu insanlar için de net bir karar verme aşamasındasınız açıkçası. Bundan sonra biraz güven sorunu da yaşayabilirsiniz. İnsanlara, dostum dediğiniz insanlara daha böyle temkinli adımlarla yaklaşacaksınız. Belki de her konuda, her özel konuları böyle insanlarla paylaşmayacaksınız. Bazı şeylerden ders çıkarmış gözüküyor şu an oğlaklar. Ve şu an için başaramayacakları şey yok ama evet, yorucu bir zaman dilimindeler, çok çalışıyorlar ama bir hedefleri var ve bu hedefe de istedikleri zaman ulaşacaklar. Çalışarak, azim ederek istedikleri hedefe ulaşıyor sevgili oğlaklar. Dediğim gibi olumsuz bir şey söylemiyorum. Falınız sadece geçmişle alakalı, işte yaşadığınız sorunları dile getirdim, söyledim. Ama gelecekte size apayrı bir dünya gözüküyor, bir zaman dilimi gözüküyor ve sevdiğiniz bir insana da hayatınıza dahil ediyorsunuz. Yanınızdan hiç ayırmayacaksınız. Size her türlü motivasyonu, enerjisi böyle güzel yansıyor ve hakikaten enerjinize enerji katıyor sizin. Size bir kere iyi gelecek olan şeyleri yapacaksınız bundan sonra. Zaman ayırıp böyle tatillere gideceksiniz. Güzel dostluklar, yeni dostluklar elde edeceksiniz. Bundan sonra siz kendiniz için yaşayacaksınız. Yani sevdikleriniz için. Ondan sonra da işte hayallerinizi gerçekleştirmek için çabalayıp çalışacaksınız sevgili takipçiler. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
En önemlisi de hep huzurunuz her daim yüksek olsun, iyi olsun. İyi ve güzel olan şeyleri en kısa zamanda yakalamanızı umut ediyorum. Oğlaklar dediğim gibi tuttuklarını koparıyorlar ve dediğim gibi şu an burnunuzun dibinde olan bir işi halletmeniz için tam uygun bir zaman sevgili takipçiler. Yani böyle elinizi uzatsanız sanki o işi alacaksınız, o sizin olacak. Dediğim gibi biraz böyle daha detaycı ve daha böyle düşünerek adımlar atın sevgili takipçiler. Yine her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.